Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda birazdan göreceğiniz çılgın, tatlı, renkli, bir o kadar da oversize bir hırka örüyoruz. Bu hırka için gerekli olan sadece plus ipler. Yani bu dokuyu sadece Cotton Plus'lar ile yakalayabiliriz. Bir dönem Alize Cotton Gold'un plus'ı vardı, artık yok. Benim elimde vardı, onları kullandım. Peki Damla, biz ne yapacağız sen onu kullandın da diyebilirsiniz. Yarn Art cinsin plus'ları hala piyasada mevcut. Üretime devam ediyorlar. İkisi de birbirine çok benzer ve kalınlıkta dokular. Ben her iki markanın da elimde olan kuşağı açılmış böyle parça parça kalmış iplerini bu projem için kullanacağım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Üstümde de gördüğünüz gibi oldukça salaş ve büyük bir hırka. Ben burada onu size tek beden olarak göstereceğim. Çünkü arkayı motifler ile birleştireceğimiz için sayılarını o şekilde oturttum. Motif mesela normalde altıgenlerde sıra sayımızı arttırarak hırkayı büyütüyorduk. Ancak daha fazla büyütmek istediğimizde bir motif yerleştirecek alan kadar büyütmemiz gerekir. Aksi halde yakada bir toparlama yapmamız gerekecektir. Videonun sonunda o tarz detayları da size veriyor olacağım. Arkadaki motiflerde kullandığım Gorgeous motifimizin 3.0 dediğimiz 3. hali. Burada bu motifi de birlikte öreceğiz. Hırkanın bir tarafını tamamladım. 18 sıra halinde ördüm. Onu nereden? Şimdi hemen şunları ittirip önüme alıyorum. Nereden itibaren? Hemen ortasından itibaren sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra halinde ördüm. 18 sıra halinde ördüğümde bu şekilde önüme yatırdığımda benim hırkamın beden uzunluğu şu kol altından hemen şu kısımdan ölçüyorum. 27 santim uzunluğunu söylemem gerekirse 56 santimde uzunluğu. Şimdi hemen ilk olarak bu parçayı nasıl başlayacağımı göstermek istiyorum. Size 18 sıra halinde öreceğiz ama 18. sıraya geldiğimizde üstten birleştirme yapacağımız için bir kenarını açık bırakıp geleceğiz. Yani 18. sıranın 5 kenarını örüp 6. kenarında buluşacağız birlikte formu vermek için. Hemen hırkamıza başlayalım. Başlamadan önce söylemem gereken şu ki ben bu iplerle aslında ipin önerdiği tığ numarası 5-6 gibidir ama ben 7 ile örüyorum. Çünkü salaş bir doku istiyorum. Dökümlü durmasını istiyorum. Bunun için de 7 milim tığ kullanıyorum. Knit Pro'nun çankileri benim için Oasis çankileri kalın ipleri örmekte ideal. Sizler tabii ki kalın bir tığla dilediğiniz tığla örebilirsiniz. Hırka için oversize demiştim. Oversize olduğundan ötürü bedenini söylemedim. Yani oversize demek aslında small'dan large x large bedene kadar uygun olacağı anlamına gelir. Daha da büyütmek isteyenlere videonun sonunda dediğim gibi fikirleri bırakıyor olacağım. Şimdi hemen hırkamızın orta kısmından başlayalım istiyorum. Bunun için de renk seçerek geliyorum. Hırkamı sihirli halka içine çalışarak başlayacağım. Bunun için de İpi parmağıma doluyorum. Parmağıma doladığım ipin içinden şöyle tığımı da, tabii kalın tığla örmek bir tık bizi zorlayacak ama sonuç mükemmel oluyor. İçinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir kere kilitliyorum. Bir kere kilitledikten sonra da yükselip etrafında döndürüp tığımın üstüne alıyorum ve
boşluğun içine batıp önce ilmeğimin içinden, sonra döndürdüğüm ilmeğin arkasından ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Sizler burada eliniz alışık değilse şayet 3 zincirle yükselebilirsiniz. Hemen yanına 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada 2 zincirle bu gruplardan 6 tane öreceğim. İkili trabzanla. Arada 2 zincir, yeniden 3 tane ikili trabzan. Şöyle biraz ortaya sıkıştıralım. 3 tane daha yapıp bir üst sıraya birlikte çıkalım. Arada hep 2 zincir. 6 tane grubu tamamlayınca 2 tane zincirimi çekip buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batacağım. Buraya batarken şu arkadan gelen ipi de tığımın üstüne alıyorum ve ilmeğimi içinden çıkartıp tığımdaki ilmekten de çıkartıyorum ve şöyle güzelce kilitleyeceğim. Hatta şu iki ipi sökülmemesi açısından birbirine de bir kez düğüm atacağım. Böylelikle tam anlamıyla kilitlemiş olduk. Bu ipi de arkalardan aralardan geçirip ince bir tığla gizleyeceğiz. İkinci sıraya geçeceğiz şimdi. Yine ilmeğimizi çıkartıyoruz. Hemen tığın üstüne ipimi alıyorum ve boşlukların içine batıp ben burada ilk bu şekilde trabzanımı örüyorum. Bunu öne alacağım. Bu ilk trabzanım. Tığ üstüne arkadan gelen ipi de alıyorum, gizleyerek örüyorum. İkinci trabzanım ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Her köşenin içine 2 tane üçlü grup, arada 2 zincirle öreceğim ama bu benim ilk başlangıcım. Bunun diğer ikincisini dönüşte örüyorum. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geldim. Boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında 2 tane zincir çekip aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı daha örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Diğer boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Başladığım noktaya kadar bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım. Başladığım o boşluğun içine geldiğimde de 3 tane de o boşluğun içine ikili trabzanımı örüyorum ve yine 2 zincirimi çekip ilk trabzanımın tepesine kaydırarak geçiyorum. İpimi de kilitledikten sonra aralarda gizleyeceğim ve diğer renge geçeceğiz. Bu ipi de aynı biraz evvel gizlediğim gibi arkaya alıyorum. Onu ben aralarda gizlerim. Şimdi ise artık bu köşelerde hep aynı işlemi yapacağım. Yani muhakkak birçoğunuz eminim bu altıgeni örmüştür. Hep köşelere geldiğimde 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve ara boşluklara da 3 tane ikili trabzan örerek bütün modelimizi kuracağız. İlmeğimi çıkartıp hemen bir köşeden başlıyorum. Köşeye geldiğimde ilk olarak bir tane üçlü grubumu örüyorum. İpleri hep gizleyerek devam ediyorum ki sonra kolay olsun işim. Buraya geldiğimde arada hiç zincirsiz gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Aralarda zincir sadece köşelerde 2 adet olarak mevcut. Tekrar şimdi köşeye geldik.
3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzan ve hemen zincirsiz ortadaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında zincir çekmeden diğer boşluğa ve 3 tane ikili trabzan önce, daha sonra aradaki 2 zincir ve yeniden aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Bu mantıkla da bu sırayı başladığım noktaya kadar örmeye devam ediyorum. Devam ederek son boşluğun içine geldim. Diğer üçlü grubu örmek üzere. 1 2 3 aradaki 2 zincirimi de çekiyorum. Trabzanın tepesine batıp ilmeğimi içinden kaydırarak çıkartıyorum. Bu sırayı da tamamladım. Aslında bundan sonra mantığımız hep aynı. Şimdi bir sırayı daha başlayalım, birlikte devam edelim. Ondan sonrası için zaten minik, bakın katladığımda da şöyle minik bir altıgenin formunu da vermiş oluyorum gördüğünüz üzere. Şimdi yeni rengi alıp bir üstüne çıkalım ve hemen köşeden yine başlıyorum. Her zaman köşeden başlayıp köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. İpi hep tığın üstüne alıp gizleyerek devam ediyorum. Geldim buraya. Şimdi artık aralarda 2'ye çıktı sayımız. Her bir sırada artarak devam ediyor. Ama köşeler hep aynı. Arada zincirim yok hiç. Buraya da geldim. Şimdi köşedeyim artık. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan. Bu mantıkla 18. sıraya kadar ilerleyelim. Bir kenarı açık olacak şekilde bekleyelim. Ve şöyle bırakayım bunu kenara. 3 tane motife ihtiyacımız olacak. Bu motifin de yapımını başlayalım. Motifi göbek kısmından başlıyoruz. Aynı renkle 2 sıra olarak öreceğim. Burada da 2 motifte de yaptığım gibi aslında. Şöyle yukarı doğru kaydırayım. Kadrajı güzel ayarlayalım. Yine sihirli halka içine çalışıyoruz. Bu arada ben size hemen şu aşamadayken motifimin ölçüsünü de söyleyeyim. Motifim 15,5 santim gibi. Tabii bir de birleşecek, o da var. Hırka zaten oldukça biliyorsunuz salaş ve dökümlü bir hırka. Sihirli halka içine çalışmaya başlıyoruz. Bunun için hemen halkayı, ipi parmağıma daire şeklinde doluyorum. Ve yine bu şekilde içine batıp ilmeğimi çıkartıp kilitliyorum. Kilitledikten sonra yükseldiğim ipimi tığımın üstüne alıyorum ve halkamın içine batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra önce ilmeğimin içinden, daha sonra bu döndürdüğüm trabzanı ilmeğin arkasından çıkartıp yalancı trabzanımı örüyorum. Sizler burada 3 zincir ile de yükselebilirsiniz. Arada bir zincirim var. Bir zincir çektikten sonra bir ikili trabzan daha örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir ikili trabzan daha örüyorum. Arada hep bir zincirle ikili trabzanlar örüyorum. 8 adet öreceğim ikili trabzanlarımdan. Daha sonra da yukarıya çıkacağız.
2, 4, 6, 7 tane oldu. Şimdi son bir zincirimi çektim. Son ikili trabzanımı da örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip arkadan güzelce sıkıştırdıktan sonra ilk trabzanımın tepesine batıyorum ve bu arkadan gelen ipi de tığımın üstüne alıp içinden çıkartıyorum kaydırarak. Daha sonra yan tarafa boşluğa, yanındaki boşluğa kaydırarak geliyorum. Şöyle oturttuktan sonra yerine aynı boşluğun içine batıp arkadan ilmeğimi alarak bir sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa gelip bir sık iğne daha örüyorum. 2 zincir, yandaki boşluğun içine bir sık iğne. 2 zincir, yandaki boşluğa bir sık iğne. Bu mantıkla da sonuna kadar ilerleyelim. Sona doğru yaklaşıyorum yine. Son boşluğumun içine batıp sık iğnemi ördüm. 2 zincir çektikten sonra burada başlarken ilk örmüş olduğum sık iğnenin içine kaydırarak gelip kilitleyip bu renkle ilk 2 sırayı tamamlamış oldum. Hemen bu ipi arkaya alıyorum ilmeklerin arasından gizleyerek yeni rengimize geçelim. İlmeğimi çıkardım yeni rengimle, tığımın üstüne ip de aldım ve bu 2 zincirle oluşturduğum boşlukların içine batıp ikili gruplar halinde ikili trabzanlarla bademler örüyorum. Bu ipi öne aldım. Şu 2 ilmek tığımda, tığın üstüne ip aldım ve hemen şu tığın üstüne de ipimi aldım. Aynı boşluğun içine battım. Çıktım. Hepsini bir ördüm. Arada 2 zincirim var. Aynı boşluğun içine yine ikili trabzanlarla ikili bademlerimi örüyorum. Arada hep 2 zincirle. Geçerken de aradaki zincirim 2. 1, 2. İki zincir. Başladığım noktaya kadar aynı mantıkla devam ediyorum. Son boşluğun içine de ikili bademlerimi ördükten sonra 2 zincirimi çekip buradaki ilk örmüş olduğum bademin tepesine kaydırarak geliyorum. Sıradaki rengimle devam edeceğim. Bunun için de yine 2 sıra olarak kullanacağım bu rengimi. Şöyle hemen bir köşeden, şöyle bir boşluktan başlayalım. Ama başlarken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi sık iğne ve uzun bacaklar öreceğimiz sıradayız. Uzun bacakları 2 bademi aynı gruba ördüğümüz yere, yani bakın aynı boşluğa ördüğüm yere geldiğimde bu boşlukta uzun bacak öreceğim. Bu 2 tane gruplar halindekilerin ortasındaki zincire ise sık iğne öreceğim. Hemen sık iğne olan kısımdan başlıyorum. Şimdi örerken çok daha iyi anlayacaksınız. Grupların ortasından battım. Sık iğnemi örüyorum. Özellikle buradan batıyorum ki bir sonrakinde uzun bacağı öreceğim yer alttaki sık iğnenin içine ördüğüm ikili trabzanlar olacak. Buraya da oraya geçerken 3 tane zincir çekiyorum.
Tığın üstüne ipimi alıyorum ve bu iki grubun arasından alttaki trabzanı buluyorum. Bulduğum trabzanın tepesine batıp uzun bacaklı bir ikili trabzan örüyorum. Yeniden 3 tane zincir çekip bu iki grubun arasındaki boşluğa sık iğnemi örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şu iki grubun arasındaki alttaki ikili trabzanı bulup uzun bacaklı bir ikili trabzan örüyorum. Sihirli halka için örmüş olduğum her 8 tane ikili trabzanın tepesine bir uzun bacak örmüş olacağım. Başladığım noktaya geldiğimde 8 tane uzun bacağım olacak yani. Şimdi sık iğne, 3 zincir, tığın üstüne ipimi aldım. Yine ikisinin arasındaki hemen trabzanın tepesine battım. İlmeğimi çıkartıyorum. Uzun bacağımı örüyorum. 1, 2, 3. Başladığım noktaya kadar devam edeceğim. Bu sıranın da sonuna yaklaştım. 3 tane zincirimi çekip burada ilk örmüş olduğum sık iğnenin tepesinden kaydırarak orta kısma geliyorum. Şimdi burada ise yapacağım işlem artık şu üçlü gruplarımı hemen göstereyim. Bir arkadan öreceğim, bir önden. Sık iğne ördüğüm yerin üstünü örerken uzun bacak ördüğüm yerin arkasını öreceğim. Şimdi yaparken daha da iyi anlayacağız. Burası benim sık iğne ördüğüm yer. Demek ki burada benim üçlü grubum olması gerekiyor. İlk trabzanımı yalancı olarak örüyorum. Siz burada zincir çekerek de yükselebilirsiniz. Boşluktan çıkartıyorum. Önce ilmeğimin içinden, daha sonra arkasından. İlk bunu tığımda tutuyorum badem öreceğim için. Aynı boşluğun içine batıp şuradaki ipi de gizleyeyim, alayım üstüne. Hemen bir kere daha çıkıp tığımda tutuyorum. Bir kez daha aynı boşluğun içine batıyorum. 3 tane öreceğim için ve tığımdaki bütün ilmekleri beraber örüyorum. Arada 3 zincirim var. 1, 2 ve 3. Tığımın üstüne ipimi aldım ve hemen bu uzun bacağın olduğu yerin arkasındaki bu 3 zincirlik kısma batıp örüyorum. 1, 2, üçlü badem. İlmeklerimin hepsini bir örüyorum. Arada dediğim gibi 3 tane zincirim var. Buraya geldiğimde de sık iğneyi battığım boşluğa geliyorum. 2, 3, hepsini bir. 1, 2, 3. Arkada boşluğa. Tığımın üstündeki 4 ilmeği birlikte örüyorum. 3 de zincirimi çektim. Sık iğneli boşluğun içine. Başladığımız noktaya kadar aynı mantıkla devam ederek örelim ve bu renkle de işimiz bitecek. Motifimizi bir üst sırada artık kare formunu vereceğiz. Son üçlü grubumu da ördükten sonra 3 tane zincirimi çekiyorum ve ilk örmüş olduğum üçlü bademimin tepesine batıp ipimi kilitleyip kesiyorum.
sayımızın 16 olduğunu kontrol edelim sayarak mutlaka ve kare yapmaya başlayalım. Kare yaparken de hemen yeni rengimi alıyorum. İlmeğimi çıkartıp herhangi bir boşluğun içine batıyorum ve 3 tane ikili trabzan öreceğim. İlkini şöyle şunu öne alalım. İlkini ördüm. İkincisini de örüyorum hemen. Bu ipi de tığımın üstüne alıp gizleyeceğim. 2 ve sırada üçüncüsü. Üç tane ördükten sonra bu köşem olacak. Bu köşenin diğer üçlüsünü ise dönüşte öreceğim aynı boşluğa. Hemen yanına tığın üstüne ipimi alıp yarım trabzan ya da çakma sık iğne dediğimiz kısa bacakları örüyoruz. Nasıl yapıyoruz? Tığın üstüne ipi alıp bütün hepsini bir kere de çıkıyoruz. 3 tane onu ördükten sonra yandaki boşluğa geliyorum. Sadece 3 tane sık iğne örüyorum. Daha sonra yandaki boşluğa gelip yine tığımın üstüne ipimi alıp bir öncekinde yapmış olduğum yarım trabzanlarımı örüyorum. Tığın üstüne ipimi alıp şimdi bir diğer köşemizi oluşturacağız. 1 2 3 köşede arada 2 tane zincirim olacak. 2 zincir sonrasında yeniden 3 tane ikili trabzan. Ve hemen yanına 3 tane yarım trabzan, hep aynı mantıkla ilerliyorum köşemi, kenarlarımı oluşturmaya. Sırada sık iğnelerimiz var. 3 tane. Hemen yanına yeniden yarım trabzanlar ve köşenin yapımına geçeceğiz. Köşeye geldiğimizde ise 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, başladığımız noktaya kadar aynı mantıkla devam edelim. Bu köşeye geldiğimde ise artık son köşem. Oranın diğer üçlü grubunu örüyorum ikili trabzanlarla. 2 zincir çekiyorum. İlk örmüş olduğum trabzanımın tepesine batıp kaydırarak çıkıyorum. Artık bunlar da birleşmeye hazır 3 motifimde. Arka iki parçayı birbirine tutturacak olan 3 tane motifimizi örmüş olduk. Öyleyse şimdi diğer iki parçayı da tamamlayıp birleşme kısmına geçelim. 18. sırasına kadar ördüğüm parçalardan birini şöyle yukarıdan birleştirmiştim. Şimdi diğerini birlikte yapalım istiyorum. Hemen o parçayı alıyorum. 18. sıraya kadar bakınız nereden sayıyorum. Şöyle hemen kolay oluyor sayması. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Şimdi 18. sırada ise hemen bu benim kol evimi oluşturacağı için şu şekilde şu parçayı alıp hemen formunu vermek için tam karşısındaki şu köşeye getiriyorum. Bunu da böyle katlıyorum ve bunu yukarıdan birleştirerek bu parçanın da formunu vereceğim. Renklerini rastgele çalıştım. Hani özellikle aynı sırayı yapmadım. Biraz çılgın bir hırka biliyorsunuz. Öyle olduğu için de renklerinde
rastgele çılgınca ördük diyebilirim. 3 tane ikili trabzanımı bu köşede ördüm. Şimdi bir kenarım açık, arka kenarla hemen birleşmeye başlıyorum. Köşenin içine battım. İlmeğimi içinden çıkartıp bir kere kilitledikten sonra burada köşenin içine gelip diğer üçlü grubumu örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Karşısındaki denk gelen boşluğa batıp hemen bir zincir çekip aşağıya yine boşluğun içini dolduruyorum. Tığdan çıkıyorum. Karşısındaki boşluktan denk gelen ilmeğimi çıkartıyorum. Üç tane ikili trabzan, tığdan çıktım ve zinciri çektim. Sonuna kadar bu kenarı karşılıklı birleştirdiğimde bu parçanın da formunu vermiş olacağız. Birleştirdiğim yerin son kısmındayım. Buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığdan çıkıp bu köşe boşluğunun içinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir daha çekip buradaki ilk örmüş olduğumuz trabzanın tepesine batarak, batacağım yer tam olarak şöyle doğru yere batayım. Tepesine battım. Şimdi ipimi kesiyorum. Daha sonra bu ipi aralarda gizleyeceğim. Ve artık motifleri yerine yerleştirme vakti. İki parçamızı şimdi bu şekilde yan yana koyuyorum ama ortalarını açacağım. Çünkü neden? Ortalarına yerleştireceğim motif ile bu parçayı birbirine tutturuyor olacağız. Bu motifler ile birbirine tutturulacak hırkamız. Bunun için de hemen ne yapıyorum? İlk motifimle birleşmeye başlıyorum. Hemen ilk motifimi alıyorum. Bakın şimdi ilk motifimi bu köşeden başlayıp birleştireceğim. Yine herhangi bir rengimi seçiyorum. Şöyle maviyi alalım. İlmeğimi çıkartıp nasıl birleştireceğimi hemen göstereceğim size. İlmeğimi çıkartıp önce bir köşesinden başlayıp motifimin bir kenarını öreceğim. Yarım trabzanlar kullanıyorum. Şunu alayım şöyle öne arkadan gelen ipi. Bu bir. İki. Yarım trabzan demek. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Şunu da alayım. Hepsini bir örüyorum. Bu şekilde. Köşeye bir tane yaptım. Hemen buradaki boşluğa da geliyorum. Tüm boşlukları aslında bu yarım trabzanlarımı uygulayacağım. Atlıyorum yandakine. Arada zincir çekmeksizin atlıyorum hep. Sıradaki boşluğa geldim. Hep yarım trabzan gördüğünüz gibi. Şöyle de göstereyim. Şimdi bu köşeye geldiğimizde yine bir tane yarım trabzanımı öreceğim. Hepsini bir toplayarak 1, 2,
3, bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Çünkü bunun köşesinden batıp ilmeğimi çıkartacağım. Bir zincir çekeceğim ve buradaki köşenin içine gelip 3 tane yarım trabzanımı örüyorum ve tığdan çıkıp hemen buradaki boşluktan batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip buradaki diğer köşenin boşluğun içine 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Motifle hırkanın alt kenarından birleşmeye başlamış oldum. Bakın çıktım. Yine karşısındaki denk gelen boşluktan battım. İlmeği çıkartıp bir zincir çektim. Yine burada battım. Boşluğun içine 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp karşısındaki boşluktan hemen çıkartıp bir de zincirimi çekiyorum. Yeniden sıradaki boşluktayım. 2 3 tığdan çıktım. Şu şekilde bakın aşağıdan itibaren karşılıklı birleşmeye başladık. Tekrardan bu boşluktayım. 1 2 3 karşıdan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip köşe boşluğundan üç taneyi örüyorum. Tığdan çıktım. Hemen kenarın son artık köşesini de ördükten sonra bir zincir çekiyorum ve bu boşluğa gelip üç tane köşenin içine diğer grubu örüyorum. Bu kenarı herhangi bir yerle birleşmeksizin örüp buradakine geçeceğim. Buradaki de ne oluyor? Bakın şimdi 1 2 3 4 5 6 6'nın sonundan batacağım demek oluyor bu. 1 2 3 4 5 6. Yani şuradan batarak devam edeceğim oraya geldiğimde, ama oraya kadar boşluklara yarım trabzanları örerek ilerleyelim. Bu kenarı ördükten sonra hemen şurası benim batmam gereken nokta. Tığımdan çıkıyorum. Şöyle içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Ve bu boşluğun içine yine yarım trabzanlarımı örüyorum. 1 2 ve 3. Tığdan çıktım. Hemen karşısındaki yine denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Aşağıya kadar da aynı bu kenarı birleştirdiğim gibi birleştirmeye devam edeceğim. Motifin köşesine geldiğimde bir üçlü örerek başlamıştık biliyorsunuz. Şimdi diğer 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Bir zinciri çekip hemen köşeden ilmeğimi çıkartıyorum. Burada da bir zincir çekip ilk örmüş olduğum yarım trabzanın tepesinden kaydırarak çıkartıp kilitliyorum. Sonrasında üstte bir motifimi daha ekleyeceğim. Bunun için de buraya hemen yeni bir renk alıyorum birleştirmek için. Ve şöyle bir kenarını örüp yarım trabzanlarla geliyorum hemen. Aynı mantıkla başlayacağım. İlmeğimi çıkarttıktan sonra kenarının içine
3 tane ikili trabzan ve diğer kenara kadar her boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örerek, pardon, 3 tane yarım trabzanımı örerek ilerliyorum. Bir kenarını örüp geldim. Buradan yeniden şunun bittiği yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı sayıyorum ve 6.'nın olduğu yerden böyle tığımdan çıkıp ilmeğimi içinden geçiriyorum ve karşılıklı ilk bu kenarıyla birleşmeye başlıyorum. Yarım trabzanlarımın diğer üçlü grubunu örüyorum. Bu kenarı karşıyla birleştireceğim. Tığdan çıktım, hemen karşısına denk gelen boşluk. Ay pardon. İkili trabzan elim ne kadar alışık. Hep yarım trabzan kullanıyorum motiflerimi parçalara birleştirirken. Tığdan çıktım. Kenara kadar, şuraya kadar ilerleyeyim. Kenarı birleştirerek ilerlerken sona doğru yaklaştım. Şu köşenin geçişini birlikte yapalım istedim. Hemen köşenin içine bir tane yarım trabzanlarla grubumu örüyorum. Üçlü grubumu. Köşede olduğum için bir zincir çekeceğim. Ve şöyle hemen yerini göstereyim. Şu ikisinin birleştiği, denk geldiği noktaya batıp şu aradan tığımı çıkartacağım. Tığım kalın, çok kolay değil işlemi yapmak. Ve hemen tekrardan aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Şöyle döndürüyorum. Daha rahat birleştirmek açısından. İki, üç. Tığdan çıktım. Karşısındaki nokta tam olarak şurası. Battım ve ilmeğimi çıkardım. Tekrardan buradaki boşluğa geldim. Ve bu boşluğun içine 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Ve karşıyla yeniden birleşmeye devam ediyorum. Göstermiş olduğum şekilde bunu buraya da yine aynı şekilde tutturacağım ve başladığım noktaya kadar birleşmeye devam edeceğim. Buradaki köşedeki geçişi de yine birlikte yapalım. İlk olarak köşenin içine 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip tığdan çıkıyorum ve şu kısma hemen tığımı batırıp ilmeği içinden çıkartıyorum. Daha sonra yeniden burada bir zincirimi çekip köşenin içine diğer 3 adet yarım trabzanımı örüyorum. Ve bu kenarı aşağıya kadar karşılıklı birleştirmeye devam edeceğim. Yani şuradan batıyorum, karşısına denk gelen boşluk,
Daha sonra aşağıya gelip buraya 3 tane ikili trabzan, karşısına şöyle boşluktan ilmeğimi çıkarttım. Şöyle nereyi birleştirdiğimizi göstermek isterim. Şuraya kadar ilerleyelim. Aşağıya kadar birleştirdim. Buradaki köşeye de geldiğimde diğer üçlü grubumu yarım trabzanlarla örüp bir zincir çekiyorum. Tam olarak karşısına denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir daha çekip burada ilk örmüş olduğumuz yarım trabzanın tepesine kaydırarak geldikten sonra kilitliyorum. Sonrasında da ipimizi kesip şöyle göstereyim hemen. Buradaki bir motiflik boşluğum kaldı. Aynı bunu buraya yerleştirdiğim gibi buraya da sıradaki motifimi yerleştirip hırkamızın arkasında tamamlamış olacağız. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım finale geldik. Böyle tam da Pinterest'ten gelen görüntüsüne uygun hırkayı beraberce örmüş olduk. Benim çok içime sindi çünkü sahibesinin tam istediği gibi oldu. Eminim onunla çok daha güzelleşecek. O Pinterest'te gelen görüntüde bizim hırkamızın arkasında biliyorsunuz Gorgeous 3.0'ı koymuştuk. O Pinterest'ten gelen görüntüde arkada, ortada Afrika menekşeleri vardı. Siz dilerseniz tabii ki farklı motiflerle yerleştirebilirsiniz. Ben birazcık kendi imzamızı atmak istedim. Gördüğünüz gibi oldukça da büyük bir hırka. Şöyle bir kol altından diğer kol altına size ölçü vermek istiyorum. 74 santim. Düşünebiliyor musunuz? Yani şöyle 130'ları 135 falan çok rahat geçiyor eni ve bir de etrafını da istersek geçebiliriz ama Pinterest'ten gelen görüntüde aynı böyleydi. Yani motifle bu alt kısmın bittiği yerde devamı yoktu, yani etraf örülmemişti. Ben öyle bıraktım ama bunu daha etrafını örerek hem arkadaki şu kısmı toparlayabilir, önünü de daha fazla kapatabilirsiniz. Şöyle göstereyim çünkü önü biraz açık kalıyor. Yani 4 parmak buradan 4 santim olarak da söylemek gerekirse size hemen 7 santim bir taraftan 7 santim bir taraftan genişletip çok daha büyük bedenlere uygun uydurabilirsiniz. Etrafını örerek, yani bu kutucuklarla hırkanın bir etek ucundan başlayıp tamamını patını örerek büyütebilirsiniz. Dilerseniz ben bu kadar hani geniş kolu kullanamam diyorsanız benim bir başka altıgen videomda kolun kol kenarından eksiltme yaparak kolu biraz daha daralttığımız bir model var, ya da böyle ağzını toplayıp bileğe de oturtabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi tam olarak görsele uygun çalıştım. Sahibesi öyle istediği için ben böyle size fikir vereyim. Siz üzerinde gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Umarım anlaşılır bir video olmuştur sizler için. Beni desteklerseniz yorum ve beğenilerinizle çok mutlu edersiniz. Her zaman olduğu gibi tabii ki sizlerden güzel bir kalbinizi rica edeceğim. Toplamda 700 gram ip kullandığımı söylemedim sanırım. Onu da hatırlatmak isterim. Plus iplerim 700 gram civarı kullandım. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.